Tayland'a indiğinizde gördüğünüz o kusursuz güzellikteki kadınların aslında biyolojik olarak erkek olma ihtimali neden bu kadar yüksek? Bu bir tercih mi, bir moda mı? Yoksa yoksulluğun ve çaresizliğin yarattığı dünyanın en hüzünlü hayatta kalma stratejisi mi? Gördüklerinize inanmayın. Çünkü Tayland'da hiçbir şey göründüğü gibi değil. Tayland, gülücükler ülkesi. Turkuaz denizler, altın tapınaklar, lezzetli yemekler ve gece hayatı. Ama bu egzotik cennetin sokaklarında yürürken turistlerin kafasını en çok karıştıran, bazen hayranlıkla bazen de şaşkınlıkla baktıkları bir gerçek var. Dünyanın başka hiçbir yerinde göremeyeceğiniz kadar çok sayıda toplumun her alanına yayılmış trans bireyler. Yani yerel adıyla Katoy ya da turistlerin bildiği o kaba tabirle Ladyboy. Markette kasiyer olarak, uçakta hostes olarak, okulda öğretmen olarak ya da gece kulübünde bir şov kızı olarak karşınıza çıkıyorlar. Sayıları o kadar çok ki resmi olmayan rakamlara göre ülke nüfusunun %2'sine yaklaştığı, yani yüz binlerce, belki de 1 milyona yakın insandan bahsedildiği söyleniyor. Peki ama neden? Neden Tayland? Neden komşusu Vietnam'da, Kamboçya'da ya da Myanmar'da değil de sadece burada erkekler kitleler halinde kadınlaşmayı seçiyor? Bu sorunun cevabını sadece cinsel yönelim veya özgürlükle açıklamak, buzdağının sadece görünen o minik ışıltılı kısmına bakmak olur. Suyun altındaki devasa kütlede tarih, din, coğrafya ve hepsinden önemlisi kahredici bir ekonomik mecburiyet yatıyor. Gelin bu hikayeyi en başından o ışıltılı kostümlerin dikildiği derme çatma teneke evlerden başlatalım. Tayland'ı anlamak için inancın derinliklerine bakmamız lazım. Ülkenin %95'i Budist ve Tayland Budizmi, Theravada, batıdaki semavi dinlerden çok farklı bir günah ve ceza kavramına sahip. Hristiyanlıkta veya İslam'da eşcinsellik ve cinsiyet değiştirmek kesin bir dille yasaklanmış. Büyük bir günah ve sapkınlık olarak görülürken Tayland inancında bu durum çok daha gri, çok daha melankolik bir alanda duruyor. Onlara göre Katoy olmak bir suç değil, bir karma sonucudur. İnanışa göre bu bireyler geçmiş hayatlarında zina yapmış veya cinsel suçlar işlemiş erkeklerdir ve bu hayata iki cinsiyetin arasında sıkışmış bir ruhla kefaret ödemek için gönderilmişlerdir. Bu bakış açısı toplumda onlara karşı bir nefret değil, garip bir acıma duygusu yaratıyor. Bir Taylandlı çocuğunun Katoy olduğunu fark ettiğinde onu evden kovmaz veya onu taşlamaz. Bu onun karması, bu onun çilesi ve bu çileyi çekmek zorunda der ve kabullenir. İşte bu hoşgörü ortamı, yani şiddet görmeme garantisi, bu kültürün filizlenmesi için ilk ve en önemli toprağı sağlar. Ama sakın yanılmayın. Hoşgörü demek saygı duymak demek değildir. Onlar toplumun neşesidir, eğlencesidir ama asla ciddiye alınan liderleri olamazlar. Ancak din işin sadece ruhani kısmı. Asıl itici güç her zaman olduğu gibi paradır. Tayland'ın kuzeydoğusuna İsan bölgesine gidelim. Burası ülkenin en fakir, en kurak pirinç tarlalarında insanların karın tokluğuna çalıştığı bölgesidir. Ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde Tayland'daki ladyboyların çok büyük bir kısmı bu bölgeden çıkar. Neden mi? Çünkü o pirinç tarlasında bir erkek olarak doğduysanız kaderiniz bellidir. Güneşin altında, çamurun içinde ölene kadar çalışmak ve ayda belki 100, belki 200 dolar kazanmak. Çıkış yoktur, gelecek yoktur. Ama televizyonu açtığınızda sahnede ışıklar altında dans eden, turistlerden bahşişler alan, ailesine para gönderen ve köyüne ev yaptıran o güzelleri görürsünüz. O köylerdeki küçük erkek çocukları için güzellik, o çamurlu tarladan kurtulmanın, sınıf atlamanın, şehre inmenin en geçerli, hatta bazen tek biletidir. Bir erkek olarak inşaatta amelelik yapıp sefalet çekeceğine bir kadın olarak Bangkok veya Pattaya ışıklarında kraliçe olmak. Bu küçük yaşta verilen bilinçli veya bilinçaltı bir hayatta kalma kararıdır. Aileler de bunu görür, hatta bazı fakir ailelerin kız gibi davranan oğullarını bu yönde cesaretlendirdiği bir sır değildir. Çünkü o çocuk ailenin kurtuluş umududur. İşte burada hikaye bir kimlik meselesinden çıkıp vahşi bir endüstri meselesine dönüşüyor. Tayland'da hormon ilaçlarına ulaşmak dünyada görebileceğiniz en kolay şeydir. Reçeteye, doktora, psikolog onayına gerek yoktur. Mahalle bakkalından şeker alır gibi eczaneden doğum kontrol hapları ve östrojen iğneleri alabilirsiniz. 10-12 yaşındaki çocuklar vücutları daha erkekleşmeden, sesleri kalınlaşmadan, Adem elmaları çıkmadan bu ilaçları kullanmaya başlar. Bu kontrolsüz ve erken müdahale onlara o dünyayı hayrete düşüren kusursuz kadınsı görünümü verir. Batı'da bir trans bireyin o görünüme kavuşması için on binlerce
binlerce dolarlık ameliyat gerekirken Taylandlı bir genç bunu birkaç dolarlık haplarla ergenlik öncesi biyolojisini hackleyerek başarır. Ama bu erken müdahalenin bedeli ağırdır. Karaciğer iflasları, kalp krizleri ve hatta damar tıkanıklıkları. Çoğu katoy 40'lı veya 50'li yaşlarını görmeden hayatını kaybeder. Ama o ışıltılı gençlik yıllarında Pattaya sokaklarında turistlerin gözdesi olduklarında kimse o erken ölümü düşünmez. O an için önemli olan tek şey o gece ne kadar bahşiş toplanacağıdır. Peki bu çocuklar büyüdüğünde ne oluyor? Tayland'ın her yıl yapılan o meşhur askeri kura çekimlerini görmüşsünüzdür. Bir yanda saçı kazınmış yerde oturan genç erkekler, diğer yanda topuklu ayakkabıları, makyajları ve mini etekleriyle bekleyen dünya güzeli kadınlar. Bu sürreel görüntü Tayland'ın en büyük paradoksunu yüzümüze çarpar. Çünkü Tayland yasalarına göre ne kadar ameliyat olursanız olun, ne kadar kadınsı görünürseniz görünün, kimliğinizde hala erkek yazar. Askerlik çağı geldiğinde o kışlaya gidip o sıraya girip yüzlerce erkeğin bakışları altında askerliğe elverişli değildir raporunu almak zorundadırlar. Bu onlar için hem bir tescil hem de bir aşağılama ritüelidir. Devlet onlara siz kadın değilsiniz, siz sadece göğüsleri olan ruhsal bozukluğa sahip erkeklersiniz der. Bu yasal statüsüzlük onları hayatın diğer alanlarında da köşeye sıkıştırır. Bir katoy bir bankada çok nadiren müdür olabilir. Çok nadiren bir devlet dairesinde üst düzey yönetici olabilir. Toplum onlara tek bir rol biçmiştir. Eğlence ve hizmet sektörü. Kuaför olabilirler, makyöz olabilirler, garson olabilirler, kabare dansçısı olabilirler ve tabii ki seks işçisi olabilirler. İşte madalyonun en karanlık, en kanlı yüzü tam olarak burasıdır. Vietnam Savaşı sırasında Amerikan askerlerinin dinlenme tesisi olarak kullanılan Pattaya bugün dünyanın en büyük seks turizmi merkezlerinden biridir ve bu pazarın en egzotik, en çok talep gören ürünü maalesef ladyboylardır. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler bu fanteziyi yaşamak için oraya akın ederler. Bu talep arzı yaratır. Yoksul köylerden gelen o gençler belki ünlü bir model oluyorum hayaliyle geldikleri şehirde kendilerini neon ışıklı barların önünde üzerlerinde bir numarayla müşteri beklerken bulurlar. Bu bir özgürlükler ülkesi masalı değil. Bu bedenin metalaştığı, kapitalizmin insan biyolojisini büktüğü bir distopyadır. Düşünün, bir toplum ki erkeğinin kadınlaşmasını tarlada çalışmasından daha karlı buluyor. Öyle bir toplum ki inancı gereği onları dışlamıyorlar ama yasalarıyla onları bir hiç olarak görüyorlar. Tayland'daki ladyboy gerçeği bize sadece o ülkeyle ilgili değil, insan doğasıyla ilgili de korkutucu bir şey söyler. İnsan hayatta kalmak, kabul görmek ve biraz olsun refaha ulaşmak için kendi doğasını, kendi biyolojisini bile feda edebilir. Bugün Bangkok sokaklarında gördüğünüz o gülen yüzler, o abartılı makyajlar, o şen şakrak tavırlar çoğu zaman bir maskeden ibarettir. O maskenin altında toplumun onlara biçtiği palyaço rolünü oynamak zorunda olan kimliğinde bay, ruhunda bayan, cüzdanındaysa yoksul yazan insanların dramı yatar. Onlar Tayland'ın turizm broşürlerindeki renkli süsler değil, o vahşi ekonomik çarkın en çok ezilen dişilleridir. Bir dahaki sefere Tayland'a giden bir arkadaşınız "Abi çok ilginçler, her yerdeler" diye gülerek anlattığında onların neden orada olduklarını, o topuklu ayakkabıların üzerinde durmak için ne bedeller ödediklerini anlatın. Belki o zaman o egzotik manzara yerini derin bir hüzne ve insanlık adına bir utanca bırakır. Çünkü hiçbir çocuk sadece karnı doysun diye cinsiyetini bir kostüm gibi üzerine giymek zorunda kalmamalıdır. Gerçekler her zaman renkli değildir. Bazen çok ağır makyajın altına gizlenmiş, silinmeyi bekleyen bir gözyaşıdır. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.